Merhabalar. İl müdürü, hepinizi sevgili selamlıyorum. Ben genel itibariyle korsan bilgi yapmaktan ziyade akılda kalıcı birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle sosyal bilgiyle. Hem orada bir önceki dernek başkanımız hem de arkadaşlar sözler büyük başkanımız Kavgat'taki de almak istiyorum. Çünkü kendisi psikiyatri sosyal hizmet dersini verirken psikiyatri sosyal hizmeti tanımlamaya çalışırken şöyle bir şey söylemişti. Okul sosyal hizmeti, evet, şimdi çeşitli şekilde tanımlayacaklardır ama eğer sosyal hizmetin ne olduğunu gerçekten iyi biliyorsak ve bunu okul ortamında gerçekleştirmeye çalışıyorsak bu okul sosyal hizmeti yani size okul sosyal hizmet diyebilirsiniz. Peki sosyal hizmet nedir diye sorduğumuzda nasıl bir cevap verebiliriz? Şimdi günümüz sosyal hizmetlerden bahsediyoruz ama hepimiz biliyoruz ki sosyal hizmet ve sosyal hizmetler bizim cihazlarımız aynı şey, aynı kararlar bekliyor. Peki bizim anladığımız sosyal hizmet ne? Sosyal hizmetten yola çıkarak sosyal hizmeti tanımlamaya çalışacağız. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Eldekilerle en iyisini yapıldığı bir meslek olarak değerlendiriyorum. Ve şimdi aramızda da uygulatıcı olarak uzmanlığı var ki çok değerli bir meslek. Konya'da araştırmalarını yakınlaştırıyorum. O da hak verecek bir belki var. Sosyal hizmetin ne yaparsa olur diye bir sorun var. Tam sınıfta bunu geçiyor. Sosyal hizmet uzmanı ne yaparsa olur diyor sosyal hizmet. Hakikaten de uzmanların elinde şekillenen bir meslek gibi de düşünebiliriz. Ve yine Thompson'da geçen güzel bir cümle var. Toplumun kirli işlerini yapar diye bir ifade var. Yani sosyal hizmet için çünkü biz toplumda pek de insanların görmek istemediği bireylerle çalışıyoruz. Bunlar içerisinde her şey engelleri kazanırsınız ki sokaklarda çok önemli bir türlü. İfade kısımlarla konuşuyoruz. Aslında çok görmek istemiyor. Ve en önemlisi hizmet yapan temel faktörler insanların tüm cepheliyle, tüm yönleriyle ele alması olarak düşünüyorum. Aynısını okul ortamlarında düşünüyoruz. Tüm yönleriyle ele almak. Ne demek? İnsanların tüm gelişim dönemleri içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Tüm sorunlarıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Kısa kalıcı bir örnek vermek istiyorum. Hepimiz doktora gidiyoruz. Gittiğimizde sadece gittiğimiz branşla ilgili bir şey değerlendiriyoruz. Ve bunu ilişkili ilaçlardan reçeteler. Ya da boşanma deneyimi yaşamış bir kadın düşünün. Avukata gittiğinde avukat sadece onun boşanma deneyimi üzerinden değerlendirir. Ve alacağı üzerinden değerlendirir. Yoksa durumu, yoksulluk durumu, psikososyal durumu, çocuklarının durumu gibi birçok yönünü değerlendirmez. Ama aynı tanım sosyal uzmanına geldiğinde bu sefer sosyal tüm yönlerinde yani kadının boşanma ilerlemeyince değerlendirmesi, çocukların felaketle değerlendirmesi, çocukların varlığında kalacak yeri var, bunları değerlendirmesi, sosyal durumu değerlendirmesi, tüm yönlerinde bir karar alırsınız. Okul ortamlarında konuştuğumuzda aynı bilgiyi aslında farklı bilgiden bahsetmiyorum. Tek bir bilgiyi sosyal bilgisine tüm ortamlarda bu ürünlerimizi kullanarak uygulamayı hayatta gerçekleştiriyoruz. Şu anda da okul ortamlarında konuştuğumuzda özellikle göçmen nedeniyle bunlardaki var transformaların da daha da arttığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü Konya'da yapılan projede yaptığımız gelişmeler vardı. Yakın zamanda bunu yayınladık. Orada da özellikle bu göçmenlerle başka sorunların da ortaya çıktığını bahsetmişlerdi ki Osman çok rakamlardan bahsedecekti. Var olan sorunlara ek olarak onların da eklendiğini ben düşünmek gerekiyor ki var olan sorunlarda
yine toplum kimde işlemi yapar, kuruluşu aklınıza gelsin. Orada da yine imar ve istimar olarak karşımıza çıkıyor. Kuruluşu zaten hiç vazgeçilmez bir unsur olarak karşımızda yine duruyor. Tüm bunlara bir olarak bir de yüksek seviyeli, yani Konya'da özellikle deneyimliyoruz ama bize de belki deneyimlemiş olabilirsiniz. %5'te tekrar eden, yani 100.000'den fazla Suriyeli göçmenlerle birlikte okullarda farklı soruların güncel geldiğini deneyimliyoruz. Ben bu sözlerimi bir tane Ozan Hoca'nın lazım davet edilmiş. Teşekkür ediyorum. Burada alanlar içerisinde burada konuşmamız için teşekkür ediyoruz. Herkese konuşmasını teşekkür ediyorum. Açıkçası konuşması yapmadan önce bölümümüz öğretim Üyesi Doç'un Doktor Ozan Selçuk. Merhabalar, hoş geldiniz. Müdürüm, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, kıymetli öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Okul Sosyal Hizmeti konuşacağız. Ben de ayrı bir heyecanlıyım çünkü burada bir yandan da hocamla bu alanda ilerlemeyi öğretim başkanı Yasemin Hocam burada. O yüzden ayrı bir heyecan duyuyorum. Onun arkasında konuşuyorum o yüzden. Şimdi Okul Sosyal Hizmeti önemli bir mesafe kaydediyor. Türkiye'de genellikle ancak resmi konularda daha güzel sorunumuz var. Ben birazcık çok uzun değil ama orta uzun bir başlık yapmak istiyorum. Avramımızla alakalı. Geçen yıl bir yıl boyunca Amerika'daydık. Orada Can'ın bizlerle beraber rakamlarım. Kendisiyle bir yıl Chicago'da çalışmamız ve bu süreçte de Okul Sosyal Hizmeti'ni biliyorsunuz 100 yıl önce, hatta 102 diyebiliriz. 100 yıl önce Okul Sosyal Hizmeti neredeyse sosyal hizmet mesleğiyle beraber Amerika'da başlatılan okullarla önce ziyaretçiler, öğrencilerden olarak başladı. Daha sonra da 1950'lerde Okul Sosyal Hizmeti ünvanıyla beraber artık rehber öğretmenler ve psikologlarla omuz okullarda ya da Amerika mantığında okul bölgeleri, Türkiye mantığında da iyi ve yüksek bilgi eğitimi bölgelerinde 3 öncelikli olarak meslek, yanında da doktorlar ve hemşirelerin olduğu bir multidisipliner ekip Okul Sosyal Hizmeti ve daha doğrusu Okul Sağlık Hizmeti. Ben bu ifadeyi kullanmayı daha tercih ediyorum. Türkiye'de şimdi Okul Sosyal Hizmeti deyince tabii ki bir mesleki görevlilik gibi de algılanıyor. Okul Sosyal Hizmeti. Yani biz okullarda sosyal hizmet uzmanları için istihdam yaratmak istiyoruz, bekliyoruz gibi bir algı oluşuyor. Dolayısıyla Oturum Sağlık Hizmeti olarak profesyonel eğitimin olmasını arzu ediyoruz. Bu konuda da çalışmaları hem akademide hem de bakanlıkta yürütüyoruz. Bugün şimdi okul sosyal hizmet uzmanlarının hem rollerini hem de öğrenci refahına katkılarını tartışacağız. Burada 3 kıymetli konumuz var. Bir taraftan Amerika boyunca tartışacağız. Bir taraftan Türkiye'de akademide olanlar, bir taraftan da uygulama kısmını Konya'da 3,5 süren kısmını tartışacağız. Türkiye'de hizmetin tabii güncel sorunları var. Bu sorunları rehber ilk hizmetiyle beraber sosyal hizmetine Mehmet Hocam çok güzel aslında bir metafor kullandı. İşte göz doktoru var, kulak dolabı var, farklı disiplinlerde doktorlar var ve hepsi sadece kendi uzmanlıklarıyla ilgili
hizmetler veriyor. Ama sosyal hizmeti gördüğümüzde işte üçüncü değerlendirme dediğimiz, psikososyal değerlendirme dediğimiz bütüncül bir yaklaşımla insanın değerlendirmeye müracaatçımızı değerlendirmeye yöneliyor. Dolayısıyla bizler de okullarda öğrencilerin hakkı için sadece işte okulların boyunca amacı deyince aklımıza ne geliyor? Akademik başarı, akademik performans ve şimdi de kendi çocuğumuz büyüdükçe daha çok fark ediyor. Eğitim sistemimizi işte özellikle sınav odaklı bir sistem herhalde eleştiriyoruz. Bunun sebebi işte okulun akademik performans odaklı olduğunu herhalde hepimiz görmüş oluyoruz. Dolayısıyla ama biz okulun bir de sosyal refah hizmeti sağlayabilecek bir ortamda olduğunu da söyleyebiliriz. Türkiye'de özellikle akran sorunları, yoksulluk, uyuşturucu kullanımı, ihmal istismar gibi çok geniş yelpazede sorunlarla okulumuzda mevcut. Hatta okulun tercihi önemli sorunlardan bir tanesi. Bunlara bu okullarda oluşan temizlere, müdahalelere ve İstanbul'daki öğrencileri korumada okul sosyal hizmeti hem öğrenci, hem aile, hem öğretmen, hem okul yönetimi, hem de toplumla çalışabilecek beceri ve donanıma sahip. Biz 2021 yılında sosyal hizmet eğitiminin 50. yılını 1962 yılında Sağlık ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'yla beraber bu eğitim başlamıştı. Artık 50 yıllık bir alandan bahsediyoruz. Tabii ki Amerika Birleşik çok daha gençlik olan bir mesleğimiz var. Ancak mesleğin kısmını bahsediyorum. Okul sosyal hizmeti konusunda da daha geniyiz ve daha çok yolumuz var. Uzun bir geçmişimiz olmasa da bizler ilk ve orta dereceli okullarda, liselerde okul sosyal hizmetinin okulun sağlığı hizmetleriyle beraber okullarda rehberlik hizmetleriyle birlikte verilmesini arzu ediyoruz. Şimdi İstanbul'da, Konya'da ve Rize'de okul sosyal hizmeti projeleri gerçekleştirdiği tarihte. Rize'den birazcık daha kısa sürdü. Sanıyorum 3-4 ay sürdü. Bir dönem civarında. Özellikle Konya'daki 2017-2020 yılındaki proje çok inanılmaz ses getirdi. Oradan Osman Bey oradan bahsedecek. Milli Eğitim İl Müdürlüklerinde özellikle bir önceki bakanlığımızın döneminde, siyasi çalışma döneminde biliyorsunuz rehberlik araştırma merkezleri biliyorsunuz. Ramlar'da sosyal hizmet uzmanları olarak çalışma imkanı var, istihdam imkanı var. Ancak yoldan 2021'de yapılan değişiklikte sosyal hizmet uzmanları istihdamının ürünlerinde tamamlanıyor. Ancak bakanlık düzeyindeki toplantılarda Yasin Hocam'la olan bahsedecek. Kendisi aktif rol alıyor ve diğer hocalarımız var Türkiye'de. Çok kıymetli hocalarımızla bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunuyorlar bu süreçte. Sonrasında yine okul sosyal hizmetini desteklemek üzere Hacettepe Üniversitesi'nde Yasin Hocamızın da müdürlüğünü yaptığı okul sosyal hizmeti uygulama araştırma merkezi var. Projesinde yine okul sosyal hizmeti derneği var Ankara'da. Ve bakanlığımızda da çocuk sosyal hizmeti mobil çocuk sosyal hizmeti mobil birimleri var. Pardon, sosyal hizmet mobil birimleri var. Bu mobil birimler de yine okullarda risk aramasını yaparak çocukların değerlendirmesini, ön değerlendirmesini yaparak çeşitli hizmetleri yönlendiriyor. Yine Osman Bey de bu konuda bahsedecek. Ve yine 2015 yılında çocuk koruma kanunu uyarınca çocukların taramak ve koruyucu hizmetler sunmak için de okulları ziyaret etmeye başladı bu bilgiler. Bunun dışında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nden bahsedebiliriz. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin Okul Sosyal Hizmet var. Bu komisyonda yine hem akademik hem de uygulama anlamında alanda çalışıyor ve bu noktada da yine hizmetler devam ediyor.
Hem sosyal hizmet uzmanlarının hem akademisyenlerin katkısı bu konuda çok önemli. Hatta son yıllarda yüksek lisans ve doktora tezlerinde de çok önemli sayıda artışlar görüyoruz. Bu da alanında ne kadar çok uzman, ne kadar çok akademisyen çalışırsa o kadar görünür olacak bu alan. Dolayısıyla böyle bir ülke genelinde çok yaygın bir şekilde okul sosyal hizmetiyle ilgili gelişmeler bir şekilde hem akademide hem de alanda görüyoruz. Bunlar çok kıymetli hareketler ve siz de yani hepimiz burada bir tarihe şahit ediyor olabiliriz. Yani istihdamı, yani devletimiz, hükümetimiz böyle bir ilerleme istihdamı uygun görürlerse, onunla ilgili bir kanun değişikliği olursa, bugün artık okullarda da bütüncül bir şekilde çocuklarımızı koruma konusunda, refahlarını artırma konusunda okulun misyonunun sadece akademik başarılı olmadığı, bunun yanında da sosyal ve duygusal öğrenmenin gerçekleştiği alanlar olarak karşımıza çıkacak. Şu örnekleri verebiliriz. Hepimiz vatandaşlar olarak şöyle düşünelim. Devletimizin kurumları var, hastaneler, belediyeler var. Hepimizin burada ortak noktası okullar. Hepimiz okullardan zorunlu eğitim olduğu için bu okullardan geçiyoruz. Dolayısıyla devletin hepimizi aynı anda görebildiği tek yegane yer okullar. Dolayısıyla bizler okulları sadece bir eğitim, öğretim yuvası aynı zamanda psikososyal gelişimi de destekleyen, sosyal refah hizmetinin de verildiği ortamlar olarak görmemiz önemli. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi panelimize geçiyoruz. Panelimize buraya davet ediyorum. Loyola Üniversitesinden Prof. Doktor Mehmet Hacettepe Üniversitesinden Profesör Doktor Yasin Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet konusunda izah edecek. Spor yapmış olduk. Şimdi izninizle programın panelistlerimizi kısaca bir tanıtayım. Kendisi Okul Sosyal Hizmeti'nde gençlik tarihi yönetmede ve sosyal hizmet teknolojisinde uluslararası kabul görmüş bir uzmandır. Aynı zamanda Loyola Üniversitesi Chicago'da sosyal hizmet bölümünde profesördür. Amerika Birleşik Devletleri'nde Derneği eski başkanı ve en çok satılan okullardan imtihan aldığımız müsaadesi adlı kitabı da yazarlarından bir tanesi. 85'in üzerinde yayınlanan yazarıdır ve araştırmaları dünya çapında bilgiler, BBC, Fox, Time Magazine gibi ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında yer almıştır. Kendisine hoş geldiniz ve aktivite. Kendisinin ayrıca podcast kanalı var. Dünyanın çok fazla kişi tarafından takip edilen bir kanal. Ondan size tavsiye ediyorum. Dinlemenizi. Social Podcast diye. Profesör Doktor Yasin kendisinin inşallah 5 dakika içerisinde söyleyeceğim. Kendisi doktora çıktığı Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans 2000 yılında aynı enstitüden ailelerin bazı demokratik özellikleri ve bireysel tutumlarının sosyal sorumlu tüketici davranışları üzerinde etkisi konulu teziyle doktora ünvanını aldı. 91 yılında Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında Gözler Sosyal Hizmeti Sosyal ünvanını aldı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmeti Bölüm Başkanı Yardımcılığı, 2018-2010 yılları arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2011 yılında TÜBİTAK Postdoc ile Amerika'da bulunan Üyesi Üniversitesi'nde Okul
sosyal hizmeti alanında çalışma yaparak misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2011 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmeti Ankara Dalında profesör kadrosuna atandı. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti birimini kurdu. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında profesör olarak atandı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdu. 2017 yılı Şubat ayından itibaren Sosyal Hizmet Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Temel çalışma alanlarımızda sosyal hizmet, çeşitli dezavantajlılıklarla çalışmanın yanı sıra özellikle sosyal hizmet ve klinik sosyal hizmet alanında çalışmaları, doktor düzeyinde de ergenlerle klinik sosyal hizmet, ailelerle sosyal hizmet, sosyal hizmet gibi travma ile sosyal hizmet ve psikopatoloji derslerini yürüttü. Bu doğrultuda çeşitli psikoterapi ve aile danışmanları eğitimleri almış ve çalışmalara katılmıştır. Aynı zamanda çeşitli proje eğitim ve sertifika programlarında yer aldı. 2020 yılı Ocak ayında Loyola Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı'nda alkol bağımlılığının muhtar olasılıkları, depresyon, anksiyete ve çocukluk travmasının devreleri arasında ilişki başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Çeşitli alanlarda Erasmus ve Balkan proje yürütücülüğü gerçekleştirdi. Yeşiller tarafından hayatının olduğunu sende farkında olup yeter başlayan proje çalışmasında yöneticilik yaptı. Yine her çocuk özel bir adlı ulusal ajansı projede koordinatörlük yaptı. Society for Exploration of Psychotherapy Integration ile World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy üyesidir. Kendisi evli ve çocuk sahibidir. Burada bizi onurlandırdığı için kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Osman'dan kalan kendisi Konya Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde sosyal hizmet uzmanıdır. Özellikle çocuk alanına yönelik çalışmalarda bulunmuştur. 31 yıllık bu alanda çalışmakta. Son yıllarda afet ve acil durumlarda psikososyal destek alanına ilişkin çalışmaları oldu. Yine uzun yıllar Sosyal Hizmet Selçuk Üniversitesi ve Hizmet Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Konya'da 3,5 yıl sürdürülen okul sosyal hizmet uygulamasında koordinatörlüğü yürüttü. Kendisine de aramızda olduğu teşekkür ediyoruz. Şimdi panelimize geçiyoruz. Önce konuşmasını yapmak üzere Jonathan Singer'ı mikrofona davet ediyorum. Jonathan, the floor is yours. Ben de çeviri konusunda size yardım etmeye çalışacağım. Thank you so much for the opportunity to speak to you today. How are we going to do this? So speak. You're going to, okay. All right. So I'm very excited to be here. I've had a wonderful few days in Visa, and I'm looking forward to talking to you today about school social work, some of the things that we do in the United States. Burada olanlar çok heyecanlı. Bugün Amerika In the United States, school social workers are essential parts of the school environment. School social workers play a role
talking with administrators, teachers, students, as well as family members and community resources to make sure that the student is able to be as successful as possible in school. Amerika'da okul sosyal hizmet uzmanları okullardan yöneticiler, öğretmenler, öğrencilerle çalışmakta ve amaçlar da öğrencilerin okulda başarısını. The United States is a big country, so there are many different types of school social work. I'm going to talk about the ideal type of school social work that is practiced mostly in the Midwest part of the United States, but can be found in other states in the United States. Amerika büyük bir ülke ve büyük bir ülke olduğu için de her bölgesinde farklı kullanmakta. Ben tabii bugün ideal olanlardan bahsedeceğim. Özellikle Midwest'lerde Orta Batı'da, yani Loyola eyaleti, Chicago'nun olduğu Orta Batı'daki modelden size bahsedeceğim. Schools and student success, we usually think about programming in 3 tiers. There's tier 1, tier 2, and tier 3. Okul ve öğrenci başarısından bahsedince bir modelimiz var. Bunlar 1, 2 ve 3. aşama diye söyleyebiliriz. Tier 1, these are universal programs that every student in school can benefit from. For example, programs that help students express how they're feeling or successfully resolve conflicts with each other. Birinci aşamada buna universal program, yani evrensel program diyoruz. Bu aşamada her öğrenci faydalanıyor. Bu aşamada öğrenciler duygularını açık bir şekilde ifade edebiliyorlar. Programs are used to address students with specific problems that have been identified as possibly leading to failure in school. So this can include issues like problems related to parent divorce, substance abuse in the family, housing issues, things like that. Burada özel problemleri, spesifik problemleri olan öğrencilerle çalışılıyor bu aşamada. Bu aşamada işte örneğin ebeveyni boşanmış, madde kullanan ya da ev barınma ile ilgili sorunlu olan öğrencilerle çalışılıyor. Are specifically for a problem such as a child has been identified at risk for suicide. Maybe they made a suicide attempt. A child who has been involved in a disciplinary issue, and they need a specific intervention that is tailored to their needs. Yine özel spesifik problemleri olan bunlar işte imtihan gelişimde olan problemleri olan çocuklarla özel müdahale yapıldığı aşamalar olarak karşımıza çıkıyor. So social workers think about and plan all of these different tiered interventions, tier 1, tier 2, tier 3, because they have to coordinate with the administrators, the teachers, students, and family members in order to make sure that these interventions are successful. Okul sosyal hizmet uzmanları bu konuda hem
üç aşamada hem düşünüp hem hareket etmek zorunda. Etmek için herkesle çalışması gerekiyor. Buradaki öğretmen, yönetici, öğrenci ve ailelerle çalışması gerekiyor. The first one is about a student with attention issues, with a possible diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder. Bugün size iki öğrenci sorunundan bahsedeceğim. Birincisi dikkat eksikliği olan çocuklar, dikkat eksikliği bozukluğu olan öğrenciler. So the student, we'll call her Sarah. Sarah was having difficulty in class. Her grades weren't very good. She was having some conflict with her fellow students. And her parents indicated that she'd been having problems throughout her academic career. Oh, I'll say she was in the 9th grade, so she was 14 years old. Size adında bir öğrenciyi konuşalım. Kendisinin zihinsel aktivitelerinde sorun var ve diğer arkadaşlarıyla problem yaşıyor. Ailesi de bunun farkında ve buna ilgili bir şey yapmak istiyor. How do you think about this problem as a teacher? You think about what is the material that Sarah needs to learn. But as the school social worker, you think about what are all of the different environments that Sarah is existing in the school, with friends, with teachers, what's going on at home, and what's going on inside her emotional state. Burada şu soruyu öğretmen kendisi soruyu sorar. Öğretmen bir Sarah nasıl öğrenecek? Kendisine nasıl ilgili konuyu öğretebilir? Ancak ne zaman okul sosyal hizmetine gelirse uzman burada öğrencinin okul ortamında arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde ve evde yani farklı ortamlarda nasıl davranacağını, nasıl öğrenme ve geliştirdiğini, gerçekleştireceğini düşünüyor. The school social worker understands that we want Sarah to be successful in her life. But the most important thing in a school setting is her academic success, which she can't be successful if she's having problems with her friends, with her attention issues, and with teachers. Burada okul sosyal hizmet uzmanı Sarah'ın başarılı olması için tabii bir yandan okul akademik başarı için çalışırken sosyal hizmetle öğrencinin arkadaşlarıyla olan ilişkisinin iyi olmasından ve dikkat eksikliğiyle ilgili konularda nasıl iyileşmesi gerektiği konusunda çalışmalar yapar. So, as a school social worker, you would talk to or interview the teachers, the parents, and Sarah to gather information about what's going on. And then the fourth source of information would be your observation of Sarah in the school. Burada bu sosyal hizmet uzmanı ne yapar? Anne babasıyla ve Sarah'ın kendisiyle nasıl işaretin nasıl olduğunu öğrenmeye çalışır. Burada dördüncü toplama noktası da gözlemlerini yapar. The school social worker decided to talk with the teachers first, not Sarah, but the teachers. And what he found was that
Some teachers were more strict than others. And Sarah had worse grades in the classes where the teachers were more strict than in the classes where teachers were less strict. Uzman burada öncelikle Seray'la öğretmenleriyle karar veriyor. Konuşmalarda yaptığı konuşmalar sonrası fark ediyor ki katı olan öğretmenlerin dersinde Seray'ın notlarının daha düşük olduğu, daha serbest olan öğretmenlerin dersinde Seray'ın notlarının görevliler yüksek olduğunu fark ediyor. So the social worker found out that Sarah was able to be successful with her schoolwork with teachers that were more flexible, that gave her time to complete homework in class, that provided extra attention and were able to answer questions, and that she did worse and wasn't able to complete the homework or wasn't able to complete work successfully when she was in classes with teachers that didn't give her extra attention, extra information, explaining information in ways that made sense to her. Sosyal hizmet uzmanının Sera'nın başarılı olabilmesi için esnek olan öğrencilerin Sera'ya ödevini yapması için diğer öğrencilere göre ekstra zaman verdiği, ekstra açıklamalar yaptığı ve ekstra dikkat verdiğini fark ediyor. Ve bu derslerde de Sera'nın başarılı olduğunu görüyor. Yani Sera'nın aslında başarılı olabileceğini, başarılı bir öğrenci olabileceğini fark ediyor. Daha katı dediğimiz öğretmenlerle şunu fark ediyor, öğretmenlerin ödev yapması için ekstra süre, Sera'ya ekstra süre vermediği, ekstra dikkat vermediğini fark ediyor. So one of the things that this old social worker was that it wasn't about how smart Sarah was. It had something to do with how the class was structured and what the relationship was like between her and her teachers. The next group of people that the social worker talked to were the parents. And the social worker got copies of past report cards, asked questions about if Sarah had ever been assessed for attention deficit hyperactivity disorder, if she'd ever had therapy, what was going on at home, was she ever having difficulty completing chores and tasks at home. And so they were able to answer all of these questions about Sarah's function in the home environment. Ailesiyle görüşme yapıyor, sosyal hizmet uzmanı. Ve burada da Sera'nın işlevselliğiyle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Öncelikle terapi almadığını soruyor. Dikkat eksikliğiyle ilgili işlevselliğine nasıl yetiştirildiğini, örneğin ev işlerini yapabiliyor mu, evdeki ev işlerine yardım edebiliyor mu ya da kendisiyle ilgili olan kısımları yerine getirebiliyor mu? Bu konuda çok önemli bilgiler topluyor. So what the social worker found out was that Sarah was very disorganized at home. She had difficulty doing her chores and her tasks when her parents asked her. And that they had tried therapy, so they had gone to speak to therapists, and it didn't work. And the therapist used what we think of as an insight-oriented therapy, like a psychodynamic therapy with Sarah, which we know does not work with kids who have ADHD. And so what the social worker was able to deduce is that Sarah's inattention and disorganization occurred both at school and at home, and that the interventions that the parents had tried at home didn't work, possibly because the therapy was wrong for the kinds of problems that Sarah was
Sosyal hizmet programı öğrencinin düzensiz olduğunu, yani düzenli bir şekilde yapamadığını öğrendi. Daha sonra ailenin bir terapi aldığını, bu terapi işe yaramadığını, terapinin adı insight oriented terapi, yani içgörü odaklı bir terapi, dinamik bir terapi. Ancak bu terapinin işe yaramadığını çünkü okuldaki ve evdeki bu düzensizliğini, yani düzensiz davranışlarını, gündelik faaliyetlerini yapamadığını, aksaklık olduğunu tespit ediyor. Burada da terapinin hatalı bir seçim, yani biraz önce söylediğim içgörü odaklı terapinin hatalı olduğunu tespit ediyor uzman. So at this point, the social worker had talked to the teachers and the parents, and then the social worker sat in on classes and watched Sarah to see what was going on in the classroom. So the social worker observed for himself what was happening. And what he found was that Sarah was able to do her work sometimes, was very distracted. She had some friends, and she also got into arguments with some of her friends. And she was very disorganized in the classroom. She was getting up, she was staring out the window, she was doing all of these things that were sort of classic hallmarks of attention deficit hyperactivity disorder. Üçüncü aşamada bu soruyu gözlem için Sera'nın dersine katılıyor. Sera'nın bazı ödevleri yaptığı gibi arkadaşlarına öğretmenine saygı duyduğunu, saygı gösterdiğini gözlemliyor. Arkadaşlarıyla sınavda bir ilişkisi olduğunu tespit ediyor. Ama bir yandan düzensiz davranışlar sergilediğini tespit ediyor. Yani ayağa kalkıp oturduğunu, işte gidip geldiğini, o dikkat eksikliğini davranışlarına nasıl etkilediğini sınıf ortamında gözlemlemiş oluyor. So the last thing to do was to talk to Sarah. And so the social worker called Sarah into his office, and he said, I understand that you've had some problems in your classroom, and I wanted to find out from you what's going on. And Sarah said, I don't have any problems. Some of my teachers don't like me, and that's why my grades are bad. Son aşamada da sosyal hizmet uzmanı Sera'yı ofisine davet ediyor ve Sera'ya okulda bazı problemler yaşadığını fark ettiğini söylüyor ve nasıl gidiyor bu şekilde soru soruyor. Sera hiçbir problem yok. Her şey yolunda ancak öğretmenler beni seviyor. What the social worker was able to figure out is that the problems that other people were seeing, Sarah wasn't seeing, which is normal. When you have kids, especially kids with attention and behavioral issues, it's hard for them to see themselves as having a problem because their behaviors are only problematic in the context of their relationship with other people. And so what the social worker decided was he needed to have an intervention to help address three things. One, organization with schoolwork in school. Number two, he needed the parents to get Sarah some assessments and treatment out in the community so they could address some of the issues related to ADHD, medication, psychotherapy, and there was behavioral
And the third thing is that he needed to create a plan between the teachers so that they were more consistent in how they were responding to Sarah. Sosyal uzmanı burada şunu fark ediyor, bütün bu görüşmelerden sonra Sera'nın görüşü. Bizler de ebeveynler olarak çocuğumuzun bazı problemlerini görmezden gelebiliriz. Hepsinin sağlıklı olduğunu düşünebiliriz. Ama kendi bağlamlarında, kendi çevrelerde nasıl bir ilişkiler olduğunu tespit edebiliriz. Burada Sera'nın bu vakada çözülebilmeyen kişi olduğunu tespit ediyor. Özellikle ebeveynlik ve ailesi tarafından, pardon, öğretmenler tarafından. Sosyal hizmet uzmanı müdahale noktasında üç müdahaleye karar veriyor. Birinci aşamada okulla ilgili iş çözümü, yani ödevlerinde ya da derslerde organize olma, yani düzenli davranışlar, düzenli sergileme konusunda çalışma. İkinci aşamada da aileyle değerlendirme, ön değerlendirme ve müdahale aşamalarında aileyle çalışma. Bu noktada da özellikle toplumdaki kaynaklı hareketi geçirme, yani biraz önce terapinin hatalı bir seçim olduğunu fark ettiğini söylemişti. Dolayısıyla farklı psikoterapi alması gerektiğini, orada da toplum kaynaklı hareketi gerektiğini karar verdi. Üçüncü aşamada da öğretmenlerin planlayarak Sera'nın derslerinde tutarlı hareketler sergilerini sergilemediğini, öğretmenlerin de bu noktada birbirlerinden haberi olması gerektiğini konusunda adım atılması gerektiğini karar verdi. So in the United States, we have laws for students that have difficulties learning. And those laws provide what we call accommodations, which means that if somebody has, someone like Sarah has difficulty focusing and paying attention, they get more time to take a test than other students. So we call those accommodations. Now, actually, go ahead. Amerika'da öğrenciler için bazı kanunlar var. Bu kanunlar öğrenmeyi düşünen öğrenciler için, sevgili öğrenciler için işte dikkat eksikliği ya da odaklanma sorunu yaşayan öğrenciler için uyum, işte örneğin sınavlarda daha uzun vakte ihtiyaçları var. Bu konuda öğrenciler öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin haklarını düzenleyen bir kanunda mevcut. So the social worker could have asked the school to make accommodations. But the problem with accommodations for Sarah is that it wouldn't actually help her once she graduated from high school. It wouldn't provide her with the skills that she needed to manage her ADHD in a work environment. And so what the social worker decided to do was to not ask for accommodations, or to not ask the parents to ask for accommodations, but rather to do interventions around organization for Sarah in school. Aslında okulun gibi öğrenme güçlüğü olan bir öğrenciyle okulun uyumlaştırmasını isteyebilirdi. Ama liseler 9. sınıflarda ve Amerika'da 14 yaşına denk geliyor. 9. sınıf. Ve burada mezun olduğunda uzman problemin devam edeceğini öngörerek böyle bir talepte bulunmadı.
Çünkü iş yaşamında da aynı problem devam edebilirdi. Bu noktada müdahalenin sadece okul odaklı değil, toplumun da içerisinde alan boyunca çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. So in the United States, traditionally students have had to keep binders with all of their schoolwork. And what the social worker saw was that Sarah's binders were a complete mess. Her book bag was everywhere. There were homework assignments that she had completed but had never turned in. And there were instruction sheets that she was supposed to bring home to show her parents that she had never shown her parents. So this was more evidence of disorganization. And so what the social worker decided to do was to create an organizational intervention so that he worked with her on improving the organization of her binder and made sure that things like homework were being turned in on time. Jonathan, binder you mean Notebook. her books or Yeah. Like a 3-ring binder. yeah. Amerika'da öğrencilerin dosyaları oluyor, yani bizde çantasını diyebiliriz. Was to create an organizational intervention so that he worked with her on improving the organization of her binder and made sure that things like homework were being turned in on time. Jonathan, binder you mean No. her books or Yeah, bag? like a 3-ring binder. Okay. Amerika'da öğrencilerin dosyaları oluyor, yani bizde hani, çantası diyebiliriz. Ve dosyasının karmaşık olduğunu ve içinde hiç tamamlanmamış ödevler olduğunu, dolayısıyla hatta bunları ebeveynine bile, anne babasına bile göstermediğini fark ediyor sosyal hizmet uzmanı. Yani burada biraz önce de bahsettiğimiz düzensizlikle ilgili problemi var. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanı yapacağı ilk müdahalenin düzenle ilgili bir müdahale olduğunu ve ilk adımın da bu dosyasını düzenlemek olduğunu düşündürüyor. So over the course of several weeks, Sarah would come into the social worker's office and she would go through a list, very specific items about is your homework assignment in the front of your book? Is your homework checklist right next to it? Are the subject matter tabs in the right place? So every morning, well, not every morning, every other morning she would come in and she would go through this very specific checklist with the social worker until she was so bored with this intervention because she knew how to do it. She came in and she's like, you don't have to go through this with me. I know how to do this. I know how to organize my material. I know how to have my homework. I've been turning it in. I don't want to come back here anymore. So they did it to the point where she had learned it and she had internalized it. And the teachers were able to say that her assignments were being turned in on time, they were complete, and that overall she was much more organized. Sera haftalarca sosyal hizmet uzmanının ofisine gidiyor okulda ve Sera ile birlikte bir kontrol listesi oluşturuluyor. Bu kontrol listesinde de bazı özel sorular yer alıyor. İşte dosyanın düzenlenir mi, ödevini zamanında teslim ettin mi? Böyle 2 günde bir ofisine uğrayarak ödevlerini yapılacaklar listesini takip ediyorlardı. Tabii bir süre
sonra Sera bundan sıkılmaya başladı. Ve bu noktada da yine sosyal hizmet uzmanı devreye girerek düzenli davranış göstermesi konusunda Sera'ya destek olmaya devam etti. Ve haftalar sonra Sera'nın ödevlerini tamamlamaya başladığını ve dosyasında düzenli tuttuğunu gözlemledi. Now, while all this was happening at school, Sarah's parents had taken her to see a psychiatrist who had started her on medication for ADHD. She was put on Adderall, which is a slow-release medication which helped her to pay attention and focus over the course of the day. She was also seeing a therapist that was doing cognitive behavioral therapy, and she was able to learn specific skills around emotion regulation and some of the issues related to her getting upset and sort of impulsive behavior with her peers, and this also improved her relationship with her classmates. Okulda bunlar olurken bir yandan da Sera'nın ailesi Sera'yı psikiyatra götürdü ve işte en düşük dozdan başlayarak ilaç almaya başladı. Bu ilacın amacı dikkatini yavaş bir şekilde düzenlemekti. Daha sonra terapiye başladı Sera. Terapide de özel beceriler öğrenmeye başladı. Bu beceriler daha çok onun duygularını düzenlemeye yönelik becerilerdi. Ve bu noktada da dürtüsel davranışlarını kontrol edebilme konusunda da terapist ona beceriler kazandırdı. Ve zamanla Sera'nın arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde de iyileşme gözlemledi. So at the end of the school year, Sarah's grades had improved significantly in all of her classes. She had fewer conflicts with her peers. Her parents said that they were feeling much better about what was going on at home. She was able to do her chores better. She was able to focus. But interestingly, Sarah still said that things were fine. Sarah didn't see a big change, and that's okay. Because the goal of the social worker's intervention was to help Sarah be more successful in her academic setting. The social worker did not need Sarah to have insight into what was going on. At age 14, it was enough for her to be successful with her school, successful with her peers, and for the adults to say that she was doing better. Okulun dönemin sonunda bütün akademik yılın sonunda Sera'nın arkadaşlarıyla daha az tartışma içinde olduğunu gözlemliyor. Ebeveynleriyle konuştuğunda da evdeki işlerini daha düzenli bir şekilde yerine getirdiğini ve ailenin de bu konuda mutlu olduğunu gözlemliyor. Dikkatini de evdeki işleri yaparken de daha dikkatli bir şekilde yaptığını gözlemliyor. Ama buradaki ilginç olan nokta şu, Sera ile konuştuğunda Sera'nın o ilk başta söylediği gibi her şey yolunda demesi enteresandı. Bu da aslında o içgörüsel odaklı terapinin işe yaramadığı konusundaki bir kanıttı. 14 yaşındaki bir öğrencinin okulda başarılı olması önemliydi. Dolayısıyla bu noktada Okul Sosyal Hizmeti uzmanı bu başarının arttığını, bu gelişimi gözlemlediğini görmüş olduk. Now, as a school social worker, you think about all of these different systems. So you think about the relationship between the student and the teacher, the parent and the child, the student and their peers. You think about the community supports. And this was able to be successful in part because the teachers were responsive. So the social worker had a good relationship with the teachers. There were community resources. So Sarah was able to get an appointment with a therapist and a psychiatrist.
And the parents were willing to do these things. Now, this could have been very different if the teachers had not been responsive, if there were no psychiatrists or therapy appointments, or if the parents had not been willing and able to be part of this plan. Okul Sosyal Hizmet uzmanı burada farklı sistemlerle çalıştı. İşte bu sistemler neydi? Ebeveyn çocuk, çocuk öğretmen, çocuk diğer akranları gibi farklı ebeveynler vardı. Pardon, farklı sistemler vardı. Bir de toplum desteği de burada vardı. Bu müdahale neden başarılı oldu? Çünkü öğretmenler sorumlu bir şekilde davrandı. Öğrencinin gelişimini kontrol ettiler. Tutarlı davranış sergileme konusunda birbirleriyle işbirliği yaptılar. Toplum kaynakları da çok önemliydi. Çünkü Sera'nın hem psikiyatriye hem de terapiste gidebilme imkanı oldu. Bu da önemliydi. Ve aynı şekilde terapiste ve psikiyatra randevu alıp o randevulara da katılması da önemliydi. Onun dışında ailesinin de bu süreçte Sera'ya destek olması bu müdahalenin başarılı olduğu anlamına, başarılı olmasına katkı sağladı. Ancak tersi olsaydı, yani öğretmenler sorumlu davranmasaydı, işte psikiyatra ya da toplum kaynaklarını harekete geçirip psikiyatra ve terapiste gitmeseydi, randevu alamasaydı, ailesi bu kadar sorumlu davranmasaydı, Sera'nın dikkat eksikliği problemi devam ediyor olacaktı. So, social workers in schools address all of these systems throughout the year. So in the beginning of the school year, the school social worker will do what we call an in-service training, where they'll give talks to the teachers about the sorts of things that the social worker will do that can help students be successful. The social worker will also think about the laws and the policies that are out in the community that might provide funding for services, that might provide access to resources, and they'll keep lists of service providers so that when they need to give resources to parents, that they have those at their fingertips. Sosyal hizmet uzmanı bir akademik yıl boyunca bütün bu sistemlerle birlikte çalışır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Hizmet içi eğitim kapsamında sosyal hizmet uzmanı öğretmenlere öğrencilerin başarılı olması için bu sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal duygusal açıdan başarılı olması için öğretmenlere yardım eder. Nasıl yardım eder? Bu hizmet içi eğitimler aracılığıyla hem kanunlardan hem politikalardan haberdar edebilir. Toplum kaynakları konusunda bilgilendirebilir ve bu toplum kaynaklarının bir listesini yaparak bunları öğretmenlere sunabilir. Bu şekilde öğretmenleri sürekli bilgilendirerek ve onları bu konularda farkındalığını artırarak sosyal hizmet uzmanı öğretmenlerle çalışabilir. So in the United States, a school social worker has about 500 students on their caseload. And when they're working with somebody like Sarah, they usually have about 40 students like Sarah that they're working with at any given time. And so it's a lot of work. Okullarda bir sosyal hizmet uzmanına Amerika'da yaklaşık 500 öğrenci düşüyor. Bu ciddi bir tabii vaka yükü. Sera gibi o okulda 40'a yakın 40 tane öğrenci vardı ve bu öğrencilerle çalışılması gerekiyordu. Bu da yine aynı şekilde ciddi bir iş yükü. So, what I just described was a tier 3 intervention.
What the social worker would also do in the school for, if there were students that were having social problems with their peers because of ADHD or other behavioral issues, is they might do a group where they would bring these students together and they would teach social skills in that group, and that would be a Tier 2 intervention, right? And then they might have a universal intervention or a Tier 1 intervention where they address what we call social emotional learning, which is how students can express their emotions and communicate with each other around difficult issues. And so those would be Tier 1, Tier 2, and Tier 3 interventions that might be related to helping somebody like Sarah. Sosyal hizmet uzmanı biraz önce aşama 1, aşama 2, aşama 3'ten bahsetmiştim. Aşama 3 kapsamında yapacağı müdahale noktasında sosyal problemler yaşayan Sera gibi işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da davranış problemi yaşayan öğrencilerle grup çalışması yapabilir. Bu grup çalışmasında sosyal beceriler öğretilebilir. Bu aşama 3 kapsamında yapabileceği müdahaleler. Birinci aşamada ise universal, evrensel dediğimiz aşamada biliyorsunuz bütün öğrenciler bu aşamaya dahildi, problemi olan olmayan. Bu aşamada da sosyal duygusal öğrenme kapsamında öğrencilerin duygularını nasıl ifade edebilecekleri ve nasıl etkili iletişim kurabilecekleri konusunda yine çalışma yürütebilir sosyal hizmet uzmanı. And so when we think about school social work in the United States, we think about addressing issues that might come up for all students. We think about addressing issues that are coming up for a certain group of students, and then we think about addressing specific issues for specific students. And these Tier 1, Tier 2, and Tier 3 interventions are a key way that they're organized in social work in the United States, or school social work in the United States. Now, school social workers do a lot of other things, such as working with suicidal kids, working with kids struggling with substance use, working with kids with gender and sexual identity issues, family issues of divorce, homelessness, all those sorts of things. But I hope that this example of how a school social worker worked with a kid with ADHD was helpful in understanding what some of the functions are of school social work in the United States. Amerika'da biraz önce verdiğim örnekteki gibi ve daha çok geniş noktada sorunlara müdahale etmekte okullarda. Sadece dikkat eksikliği değil, aynı zamanda çok özel problemleri olan, işte intihar düşüncesi olan çocuklar, madde kullanan çocuklar, cinsiyet kimliğiyle alakalı problem yaşayan çocuklar, yine aile parçalanması, yani parçalanmış bir ailede olan çocuklar, yani birçok böyle özel problemlerle de sosyal hizmet uzmanları çalışmakta Amerika'da. Bu biraz önce verdiğim örnekte sizlere bir okul sosyal hizmet uzmanının okulda hangi rolleri olduğunu, hangi müdahale yöntemlerini ve hangi sorumluluklara sahip olduğunu size göstermeye çalıştım. Done. Thank you. It was a great speech. Thank you so much. Intervention, which is make it easy to understand. What is the role and responsibilities of Thank you. And we'll do questions later. Yes. Şimdi kıymetli katılımcılar, Sayın Müdürüm, sizi bu yüzden seviyoruz. Çünkü her şeyde sonuna kadar bizle birlikte oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi bir kısa ara verelim.
birazcık dinlenmiş olduk. Sonra Yasemin hocamızla ve Osman ile panelimize devam edeceğiz. Kısa arayla